Yepyeni bir tarif videosu ile hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle de misafir menülerinize dahil edebileceğiniz çok lezzetli, gösterişli, nefis bir kek hazırlayacağız. Cheesecake'li kek dersem daha da iyi olur açıkçası. Yani cheesecake'li bir kek hazırlıyoruz. Hemen işe başladım bile. Öncelikle 4 adet orta boy yumurta aldım. Uygun bir kasenin içerisine aktardıktan sonra üzerine 1 su bardağı toz şeker ilavesi yapıp mikserin önce düşük daha sonra yüksek devrinde tamamen köpük olup beyazlayıncaya kadar çırptım. Ardından üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı ilavesi yaptım. 2 dolu yemek kaşığı kadar kakao ekledim. Dark kakao, yani daha sert olanını kullanırsanız rengi de daha güzel olur. Bu şekilde de biraz çırptıktan sonra 1 su bardağı, yine 200 mililitrelik bardak ile süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket toz vanilin, ardından ise kontrollü bir şekilde un ilavesi yaptım. Yine de 200 mililitrelik ölçüyü baz alarak toplamda 2,5 su bardağı kadar un ekledim. Unu önceden eleyip o şekilde ilave etmiştim ki içerisine elemekte birazcık zorlanabilirim. Önceden elemeyi de ihmal etmeyiniz. Ardından pürüzsüz kıvam alıncaya kadar düşük ayarda çırptıktan sonra hazır olmuştur. Hemen bir kenara aldım ve cheesecake'li kısmını hazırlıyorum. Yani cheese'li, peynirli kısmını. Bunun için 3 dolu yemek kaşığı kadar toz şekeri uygun bir kaseye aldım. Ardından üzerine 150 gram kadar kahvaltılık lor peyniri, yani tamamen kıvamlı olan lor peynirini ekledim. Peşinden de 150 gram kadar da süzme yoğurt, yani tatlı olmasına dikkat edelim lütfen. Süzme yoğurt ilave ettim. Eğer elinizde yoksa, kahvaltılık lor peyniri bulamıyorsanız, yani kıvamlı bir lor peyniri bulamıyorsanız tamamını yoğurt, yani süzme yoğurt olarak da kullanabilirsiniz. Güzelce çırptım. Kıvam aldıktan sonra bir kenara aldım. Hemen peşinden meyveleri hazırlıyorum. Dibe çökmesinler diye ben içerisine birazcık nişasta ekledim ve bu şekilde karıştırdım. Sizlere de tavsiyem bu yönde. Tamamen dibe çökmelerini istemedim. Sadece yüzeyde kalsınlar. Nişastanız yoksa un da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hemen peşinden tepsinin içerisine hazırladığım kek harcını aktarıyorum. Bu arada ben tepsiyi yağlamayı unuttum. Ancak yapışmadı da. Ama sizler unutmazsanız daha da güzel olur. Önce orman meyvelerini ekledim. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Hatta şu an vişne, kiraz zamanı, onları da kullanabilirsiniz. Ben ahududu kullandım. Daha sonra aralıklı olacak şekilde hazırladığım yoğurtlu peynirli karışımı ekliyorum. Elimdeki peynirli harç bitinceye kadar aralıklarla böyle üzerine yerleştirdim ve artık pişmeye hazır hale geldi. Şimdi önceden ısıtılmış 165-170 derece fırında pişmeye gönderelim. Pişme süresi mutlaka fırından fırına değişecektir. Üzeri tamamen kızardıktan sonra ve içerisinde kek harcı oynamadıktan sonra mutlaka bir kürdan testi uygulayarak fırından peşinden çıkartalım. Benim kekim ortalama yarım saat içerisinde hazır olmuştu. Dediğim gibi kontrollü davranmakta fayda var. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hemen kesip sizlere içerisinin de nasıl olduğunu gösteriyorum. Dilerseniz kakaolu değil, kekini sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Aslında görüntüsü o şekilde yaptığınızda bir tık daha cezbedici oluyor bence. Ancak oğlum özellikle çikolatalı ve bu şekilde kakaolu bir keki daha çok sevdiği için o yüzden, yani ona göre bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Açıkçası bana böyle daha da lezzetli geldi. Yine de dediğim gibi tercih etmeyenler kakao kullanmayabilirler. Gerçekten şahane bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen.
Bu arada benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız, kanalıma daha önceden abone olmadıysanız, hiçbir videomu izlemediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açtığınız sürece yeni videolarımdan anında haberdar olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.